Yine bu küçük mutfakta muhteşem bir formülle karşınızdayım. Daha önce denediğim, memnun kaldığım, beğendiğim, işe yaradığına da inandığım bir yağ üreteceğiz. Havuçtan. Evet, evlerinizde bir çırpıda muhteşem yağlar yapabilirsiniz. Güzelliğinizi onlara borçlu olacaksınız. Bir küçük havuç, bir tane defne yaprağı, 5-6 tane karanfil, yüzümüzde rahatça kullanabileceğimiz besleyici yağ seçenekleri, evinizde ne varsa yoyoba yağı olabilir. Seçenek size kalmış. Hepsini kullanabiliriz. Özellikle yarım çay bardağı da hakiki zeytinyağı gerekli. Havucumuzu soyup rendeliyoruz. Arkadaşlar, havucumuzu rendeledik ve üzerine yaklaşık bir çay bardağı zeytinyağımızı boşalttık. Bir tane defne yaprağımızı da küçük parçalar halinde içine koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi 5-6 tane karanfili de içine koyduktan sonra sevgili arkadaşlar, bu tür karışımları yaparken rica ediyorum metal kullanmayın kaşık olarak. Ya bir porselen, ya cam, ya tahta bu malzemeleri kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Şöyle bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bunu kaynatacağız. Ama nasıl? Benmari usulü kaynatacağız. Herhangi bir bez olabilir, havlu parçası olabilir, mutfak havlusunu 2-3 kat yapıp koyabilirsiniz. Şöyle tencerenin içine yerleştiriyoruz ve tabii ki bu kabımızı da üzerine oturtuyoruz. Bu vaziyette ocağımıza alıyoruz ve yaklaşık yarım saat ağır ateşte kaynatıyoruz. Sevgili arkadaşlar, aşağı yukarı yarım saattir karışımımız kaynıyor. Güzel bir kıvam aldı ve oldu sayılır. Şimdi altını kapatıyoruz. Biraz soğusun. Biraz soğuduktan sonra tabii ki süzeceğiz. Ve elle tutulabilecek sıcaklığa geldikten sonra hemen süzme işlemine geçeceğiz. Şöyle boşaltıyoruz. Evet, güzelce süzüyoruz. Bunu bir kat daha süzmek istiyorum. İçinde hiçbir tortu kalsın istemiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu muhteşem yağı pürüzsüz hale getirebilmek için şöyle temizleme pamuklarından bir tane alıp şöyle yerleştiriyoruz. Ve mutfak havlusu da olabilir. Ve yağımızı yavaş yavaş döküyoruz. Ve şimdi içine neler koyacağız? Biraz önce bahsetmiştim, marula yağı muhteşem bir özelliğe sahip. Bir çay kaşığı kadar bu yağdan aktarıyoruz. Ve ben bir çay kaşığı kadar da tatlı badem yağı içine koyacağım. Evet. Hepsi bu. Bu ürünü buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Serin yerde de muhafaza edebilirsiniz. Özellikle kış günlerinde. Sevgili arkadaşlar, nasıl uygulayacağımıza gelince.
İnternette birçok arkadaşımız yüz yogası yapıyor, masajlar yapıyor. Lütfen izleyin onları da. Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Güzelce masaj yapabilirsiniz. Ya da şöyle yeşim taşından oluşan ürünlerle, bunları da çok tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Güzelce bir canlandırın cilt altını, bir harekete geçirin. Hazırım ben desin cildiniz. Hadi bana ne vereceksen ver. Hepsine hazırım diyecek. Evet, bunları yaptıktan sonra parmağınızla ya da bir pamuk yardımıyla bütün cildinizi güzelce masaj yaparak uyguluyorsunuz. Güzelce bütün cildinizi göz altlarına, göz kapaklarına, kırışıklıkların oluşabileceği yerlere, siyah nokta olan yerlere, sivilcelere, arkadaşlar, vücudunuzun her yerine uygulayabilirsiniz. Güzelce uyguladıktan sonra bitti. Yatın uyuyun. Özellikle akşamları yapın. Akşamları biraz kurumasını bekleyin ama şöyle bir cildiniz onu bir emsin. Yağlı bir görünüm olacaktır. O biraz geçsin. Ondan sonra yatın uyuyun. Ellerinize sürün. Selülit olan bölgelerinizde, sevgili arkadaşlar, ellerinizle bütün vücudunuza uygulayabileceğiniz, gayet kolay ve ucuza mal edebileceğiniz güzel bir yağ bu. Özellikle hamile arkadaşlarıma sesleniyorum. Hamilelikteki şu oluşacak olan, daha oluşmadan bunları yapın ne olur. Çünkü çatlaklar oluştuktan sonra onları gidermek çok zor biliyorsunuz. Çatlaklar oluşmadan, oluşacağını hissettiğiniz bölgelere, göbeğinize, bacak altlarına, bacak üstlerine, kollarınıza, çatlak oluşması öngörülen her yere uygulayabilirsiniz. Lütfen. Yani bunlar şifa niyetine olsun hepiniz için. Gerçekten bunları kullanın, tavsiye ediyorum. Keşke biz de zamanında kullansaydık. Bir ay hiçbir şey olmaz. Ama lütfen rica ediyorum her gün kullanın, muntazaman kullanın. Yağ niteliğinde çünkü vücudunuzu gerçekten çok çok ama çok iyi yapacak. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.